Richard Ramirez, 29 Şubat 1960'ta doğmuş bir gençti, 1982'de Kaliforniya'ya taşındıktan sonra, 1984 Nisan'ında işlediği ilk cinayette karanlık bir yolculuğa adım attı. Oay Mei Leung'u öldürerek, bir dizi saldırının başlangıcını işaret etti. Peki, bu genç adamın içindeki karanlık ne kadar derindi? Mei Leung'un ölümünün ardından, sadece 2 ay sonra, 28 Haziran 1984'te Wendy Winkov'un cesedi bulundu. Ramirez, bu iki cinayet arasında bir boşluk bırakmadı, saldırılarında farklı yöntemler kullandı. Bu çeşitlilik, onu sadece bir katil değil, aynı zamanda bir terörist gibi gösteriyordu. Mart 1985'e gelindiğinde, Ramirez'in saldırı hızı artmaya başladı. 17 Mart'ta Maria Hernandez'i, aynı gün Daile Yoshi Okazaki ve Tiselian, Veronica Yu'yu öldürdü. 3 kurban aynı gece, aynı yöntemlerle hedef alındı, bu, onun planlı ve acımasız bir taktik izlediğinin kanıtıydı. Mart 27, 1985'te, 64 yaşındaki Vincent Charles Zazzara'yı öldürdükten sonra, eşi Majine Levenya Zazzara da aynı gece hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan işaretler, Ramirez'in sapkın ritüellere dair karanlık bir ipucu sundu. Mayıs 1985'te, Bill Doe hayatını kaybetti, ardından Lillian Doe'ye yönelik cinsel şiddet olayları gerçekleşti. Bu olay, Ramirez'in silah seçimini ve cinsel şiddetini birleştiren korkunç bir örnek oldu. 29 Mayıs 1985'te, Ramirez Florence Lang ve Mabel Bell'i bağladı, Mabel'e bir elektrik kablosu uygulandı ve ardından bir sembol çizildi. Bu sahte ritüel, onun sapkın takıntılarını bir kez daha gözler önüne serdi. 30 Mayıs 1985'te, Carol Kile kelepçelerle bağlandı ve cinsel şiddete maruz kaldı. Bu aile içi şiddet sahnesi, Ramirez'in kurbanlarını sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da mahvettiğini gösterdi. 2 Temmuz 1985'te, Marie-Louise Cannon hayatını kaybetti, aynı ay Whitney Bennett'e yönelik şiddetli bir saldırı gerçekleşti. Bennett, uzun bir tedavi sürecinden geçti, bu, Ramirez'in acımasızlığının sınırlarını zorladığını gösterdi. 7 Temmuz 1985'te, George Lucille Nelson hayatını kaybetti, aynı gün Sophie Dickman'a yönelik cinsel şiddet girişimi gerçekleşti. Bu iki olay, onun aynı günde birden fazla şiddet eylemi gerçekleştirebildiğini gösterdi. 20 Temmuz 1985'te, Lela ve Mavon Kinedin hayatını kaybetti, ardından bedenlerine yönelik şiddetli bir müdahale gerçekleşti. Bu olay, onun silah ve bıçak kullanımını birleştiren en korkunç saldırılarından biriydi. Ağustos 1985'te, Virginia ve Chris Peterson sırasıyla ateş edildi, ardından Elia Sabojat da aynı silahla vuruldu. Bu seri, onun son aylarında artan şiddet dalgasının bir göstergesiydi ve polisler için kritik bir iz bıraktı. 24 Ağustos 1985'te, James Romero 3 penceresinden Ramirez'i izledi. Ramirez, Bill Jarnes'i ateş ederek öldürdü ve Inez Erickson'a yönelik cinsel şiddet eylemi gerçekleşti. O gece, Ramirez ayakkabılarını Altın Kapı Köprüsü'nden atarak kaçtı, bu dramatik kaçış, medyanın ilgisini çekti. Tüm bu dehşetli suçların ardından, 1989'da Ramirez 13 cinayet, 5 teşebbüs, 11 cinsel saldırı ve 14 soygunla yargılandı, ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak 2013'te, ölüm cezasının infazını beklerken hayatını kaybetti, Night Stalker'ın gölgesi hala çözülemeyen bir efsane olarak kaldı. Polisler, avya ayakkabısının sadece 6 çiftçinin 11 numara olduğunu ve bir tanesinin Los Angeles'taki bir mağazaya gönderildiğini keşfettikten sonra, San Francisco Belediye Başkanı Dianne Feinstein bu bilgiyi televizyonda duyurdu. Bu detay, suçların izini sürerken ayakkabı izinin ne kadar kritik olduğunu gösterdi.